Günlük hayatımızda sık sık karşımıza çıkıyorlar. Çöp topluyorlar, beton taşıyorlar, yakıt dağıtıyorlar, yollara asfalt seriyorlar, karla mücadele ediyorlar. Her gün en az bir ikisini gördüğümüz ama çoğumuzun nasıl çalıştığını bilmediği bu araçlar sıradan gibi görünseler de şehirlerin işlemeye devam etmesi onların sayesinde mümkün oluyor. Bu videoda çöp kamyonundan beton mikserine, tankerden asfalt serme makinesine ve kar kürüme aracına kadar 5 farklı aracın çalışma prensibine yakından bakacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. Bir şehrin sabahına genellikle kimse fark etmeden başlarlar. Dar sokaklardan geçerken arkadaki kol sistemiyle konteynerları kavrar, kaldırır ve içindeki atıkları bir hazneye boşaltır. Ama o kısacık anda aslında oldukça karmaşık bir mekanizma çalışır. Çöp kamyonlarının kabininde hidrolik sıkıştırma sistemi bulunur. Konteynerden dökülen atıklar arka kapaktaki pres plakası sayesinde sıkıştırılır. Bu sistem atık hacmini yaklaşık 1/3 oranında küçültür. Böylece kamyon daha fazla çöp taşır, yakıt tasarrufu sağlar ve şehir içinde daha az sefer yapar. Gövde yapısı yüksek dayanıklı çelikten üretilir. Çünkü hem sıkıştırma basıncı yüksektir hem de kimyasal atıklara karşı direnç gerekir. Modern çöp kamyonları ayrıca sızdırmaz hazne, arka kamera, otomatik tartım ve GPS sistemlerle donatılmıştır. Basit görünen bir görev ama arkasında kusursuz bir mühendislik vardır. Çünkü bir şehrin düzeni bazen sabahın erken saatlerinde çalışan bu sessiz kahramanlara bağlıdır. İnşaat şantiyelerinde gördüğümüz arkasında sürekli dönen dev bir tambur. İşte bu modern yapıların vazgeçilmez aracı, beton mikseri. Beton, su, çimento ve agrega karışımından oluşur. Ama bu karışım sürekli hareket etmezse çok kısa sürede donar. İşte beton mikserinin görevi bu karışımı şantiyeye ulaşana kadar homojen halde tutmaktır. Tamburun içinde spiral şeklinde yerleştirilmiş helezon kanatlar bulunur. Tambur döndükçe bu kanatlar betonu içeri doğru karıştırır. Ters yönde döndürüldüğünde ise beton dışarıya doğru itilir. Yani mikser hem karıştırma hem de boşaltma işlevini aynı sistemle yapar. Modern mikserlerde tambur hidrolik motorla döner. Motor aracın dizel motorundan güç alır. Dönüş hızı kumanda koluyla ayarlanabilir. Bazı modellerde sıcaklık sensörü bile vardır. Çünkü betonun şantiyeye doğru kıvamda gitmesi çok önemlidir. Birçok kişi onu sıradan bir inşaat aracı sanır. Oysa o tonlarca ağırlıktaki betonun içindeki kimyasal tepkimelerle zamana karşı yarışan bir makinedir. Yollarda gördüğümüz o uzun, parlayan metal silindirler, benzin, mazot, süt ya da kimyasal madde fark etmez. Her biri özel olarak tasarlanmış sıvı tankerleridir. Bu tankerlerin görevi sadece sıvıyı taşımak değil, onu güvenle taşımaktır. Tankerin içinde aslında tek bir büyük hazne yoktur. Birden fazla bölmeli tank bulunur. Bu bölmeler sıvının hareketini sınırlayarak aracın denge kaybını önler. Aksi halde sıvının dalgalanma etkisi kamyonu devirebilir.
Her bölmede ayrıca havalandırma valfleri, emniyet kapakları ve basınç denge sistemleri yer alır. Bu sistemler ısı değişimlerinden doğan genleşmeleri kontrol eder. Bir tanker özellikle akaryakıt taşıyorsa, kıvılcım riskine karşı topraklama kablosu ve alev tutucu filtreyle korunur. Basit bir sıvı taşımak sanılır. Ama aslında bu araçlar birer hareketli laboratuvar gibidir. Çünkü içindeki madde yanıcı, basınçlı ya da bozulabilir olabilir. Her koşulda güvenli kalmak zorundadır. Bir yolun hikayesi önce bir kamyonun sıcak asfaltı dökmesiyle başlar. Sonra sahneye dev bir makine girer. Asfalt serme makinesi, yani paver. Paver'in ön kısmında asfalt kamyonundan dökülen karışımı alan geniş bir bunker vardır. Bu karışım helezonik bir düzenek sayesinde genişliğe yayılır. Ardından titreşimli tabla devreye girer. Bu tabla asfaltı karıştırır ve yüzeyi düzleştirir. Tabla genellikle elektrikli ısıtma sistemiyle sıcak tutulur. Böylece asfalt serilirken donmaz ve homojen bir yüzey oluşur. Makine ilerledikçe arkasında pürüzsüz siyah bir yol bırakır. Bu işlemi yapan her titreşim yol kalitesini belirler. Modern paverler lazerle veya GPS kontrollü otomatik seviyeleme sistemiyle donatılmıştır. Milimetre hassasiyetinde düzgün bir yüzey sağlar. Yani bir yolun ne kadar konforlu olacağını çoğu zaman bu makineler belirler. Kış geldiğinde şehirlerin hayat damarları donar. Ama sabah işe giderken yolların açık olmasını sağlayan gizli bir kahraman vardır. Kar kürüme ve tuzlama aracı. Ön kısmındaki hidrolik kar bıçağı karı sağa sola yönlendirir. Bu bıçaklar genellikle kauçuk ya da çelikten yapılır. Zemin eğimine göre ayarlanır. Aracın arka kısmında ise tuz serpme sistemi bulunur. Bir vida mekanizması haznedeki tuzu konveyörle alır ve döner disk aracılığıyla geniş alana savurur. Modern modeller sıcaklık sensörüyle çalışır. Yol yüzeyi donma noktasına yaklaştıkça sistem otomatik olarak tuzlama yoğunluğunu arttırır. Bazı araçlarda sadece tuz değil, tuz su karışımı püskürtebilir. Bu yöntem hem çevre dostudur hem de daha az tuzla daha hızlı etki sağlar. Kışın yolların açık kalması tesadüf değildir. Bir mühendislik ürünü doğanın en güçlü kuvvetlerinden biriyle her sabah mücadele eder ve bunu yaparken şehir hayatının fark edilmeyen bir kahramanı olur. Her biri farklı bir amaç için üretilmiş bu 5 araç aslında aynı sorunun cevabını verir. İnsanoğlu doğayla, zamanla ve maddeyle nasıl baş eder? Bir çöp kamyonu şehir düzenini, bir mikser inşaatı, bir tanker güvenliği, bir pavyer yolları, bir kar kürüme aracı ise yaşamı sürdürür. Hepsi birlikte modern uygarlığın sessiz ama vazgeçilmez mühendisleridir. Sizi bu araçlardan en çok hangisi şaşırtmaktadır? Ya da bu araçlardan hangisi ilginizi çekmektedir? Lütfen yorumlarda belirtin. Görmediğimiz ama her gün faydasını hissettiğimiz bu makineler belki de medeniyetin en mütevazı kahramanlarıdır. Bizden bu kadar. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.